Merhaba arkadaşlar, kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Bugün Ramazan için fellah köftesi hazırlayıp buzluğa atacağız. Gerek duydukça çıkartıp afiyetle tüketeceğiz inşallah. Şimdi şöyle bulgurumuzu ölçerek başlıyorum. İnce bulgur kullanacağız arkadaşlar. Köftelik ince bulgur. Tam 6 su bardağı köftelik ince bulgurumu yoğurma kabıma aldım arkadaşlar. Şimdi de üzerinden 6 su bardağı kaynar su ilave edeceğiz. Neyle ölçerseniz ölçün. Ölçünüz aynı olsun arkadaşlar. Bulgur ölçtüğünüz kapla aynı birebir döküyoruz. Tam 6 su bardağı ekledim. 1 su bardağı da irmik ekliyorum. Bulgurumu şöyle bir karıştırıyorum. İrmikle beraber 6 su bardağı bulgur, 6 su bardağı kaynar su ekledik. Gördüğünüz gibi tam geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle kapatıyorum. Bir 5 dakika dinlendiriyorum. Bulgurlar güzelce şişsin. 5 dakika dinlendirdim. Bulgurlar güzelce şişti arkadaşlar. Şöyle 500 gram patates haşladım. Sıcak sıcak bulgurların üzerinden ilave ediyorum. Ve patatesleri ezecekle iyice eziyorum. Ezecek yoksa çatalla tamamen püre haline gelene kadar ezelim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Hazırlayıp dondurucuya atıyoruz. Ramazanda çok kolaylık oluyor. Hemen bir poşet çıkartıp buz eridikten sonra yoğurtlayıp sosluyoruz. Çok güzel oluyor. Videonun sonunda detaylı bir şekilde hepsini anlatacağım. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. İzledikten sonra da yorum yazıp beğeni bırakırsanız çok çok sevinirim. Bir de arkadaşlarınızla ve sosyal medyalarda paylaşırsanız kanalıma destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Patateslerimi güzelce ezdim gördüğünüz gibi. Eğer siz isterseniz hani kalabalık bir aileyseniz 2 katına çıkartıp ölçüleri 2'ye ekleyip daha fazla yapabilirsiniz. Ya da yarıya indirip yarısı kadar yapabilirsiniz. Malzemeleri de videomuzun açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Tek tek de söyleyeceğim ne kattığımı. Öncelikle 3 tane yumurtayı kırdım. İlave ediyorum. Köftemizin dağılmaması için 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı dolu dolu biber salçası veya domates salçası da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Siz hangisini seviyorsanız kullanabilirsiniz. Köftemizin olmazsa olmazı baharatlar. Şimdi tek tek söyleyeceğim dedim. 1 yemek kaşığı kırmızı biber, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı isot, 1 yemek kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı nane. Baharatlarda artırma ve azaltma yapabilirsiniz. Ve tuzunu da damak zevkinize göre ayarlayın arkadaşlar. Ben yoğurduktan sonra biraz daha tuz ekleme yapabilirim. Şimdi şöyle yanıma bir su alıyorum. Köftemi yoğurmaya geçiyorum. Gerek duydukça birazcık sudan üstüne sepeleyeceğiz. İyice hamur kıvamına gelene kadar köftemizi güzelce yoğuralım. Köftemizi az yoğurursak dağılma yapar. Köftemi bayağı bir toparladım arkadaşlar. Benim yoğurma kabım biraz küçük geldi. O yüzden biraz zorlanıyorum. Bir de arkadaşlar en iyi tarafı çok güzel özleşiyor. Şöyle 10 dakika bile yoğurmanız yeterli olur. Hani diğer köfteler gibi değil. Bu hemen özleşiyor. Gördüğünüz gibi macun gibi oldu arkadaşlar. Şöyle biraz daha yoğurayım ki haşlarken dağılma yapmasın. Dediğim gibi ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuç elde ederiz. Yeter arkadaşlar. 10 dakikaya yakın yoğurdum. Dediğim gibi çabucak toparlandı. Kanalımda çok güzel tariflerim var arkadaşlar. Hepsi de çok pratik. Onlara da bakıp onlardan da hazırlayabilirsiniz. Şimdi köftemizi yuvarlamaya geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada baharatlarına ve tuzuna baktım. Damak tadıyla çok güzel olmuş arkadaşlar. Biraz da acılı olmuş. Isot, pul biberi, baharatların acısı hoş bir acılık vermiş. Çok güzel olmuş bu arada. Dediğim gibi baharatlarında ve tuzunda artırıp
eksiltebilirsiniz. Öncelikle yine yanımıza bu su koyalım. Elimizi ıslatalım. Şöyle köftemizden bir parça alalım ve yuvarlamaya geçelim. Şöyle misketten büyük parçalar alıp elimizin ortasında yuvarlayalım. Çok kolay arkadaşlar. İlk defa yapacaklar için gerçekten çok kolay bir tarif. Yine tepsime de şöyle birazcık un serpiştirdim yapışmaması için. Yuvarladığım köftelerimi tepsiye alıyorum. İsterseniz başka modellerde verebilirsiniz köftenize. Ben tamamen böyle misket gibi yuvarlıyorum. Biraz da misketten büyük aldım. Biraz büyük alırsanız daha çabuk biter arkadaşlar. Sizi sıkmaz. O yüzden ben biraz misketten büyük yaptım. Köftelerimin hepsini yuvarladım. Hazırladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bol bol köftelerimiz oldu. Şimdi sıra geldi hazırladığımız köfteleri haşlamaya. Tenceremize bolca su alalım. Suyumuz kaynadıktan sonra şöyle bir yemek kaşığı tuz ilave edelim. Şimdi de hazırlamış olduğumuz köfteleri tenceremize aktaralım. Bir tepsimdeki köfteyi hepsini koydum arkadaşlar. 3 seferde haşlayacağım. Şöyle birazcık haşlamamız yeterli olur. Ne kadar haşladığımızı sizlere söyleyeceğim. Köfteler yüzüne çıkma, suyun yüzüne çıkmaya başladı mı yeterli oluyor. Köftemi şöyle ara ara bir karıştırdım arkadaşlar. Bir 5 dakika kadar kaynattım. Gördüğünüz gibi köfteler suyun yüzüne çıkmaya başladıktan sonra hemen ocaktan alalım. Daha fazla bekletmemize gerek yok. Şöyle bir süzgeçle tekrardan tepsiye alalım. Suyunu iyice süzdürelim ki sulu sulu olmasın. Gördüğünüz gibi patlama çatlama yok arkadaşlar. Hani derler ya kurşun gibi. Aynen öyle oldu köftelerimiz. Kesinlikle ve kesinlikle deneyin. Ramazan'da çok rahat edeceksiniz. İlla ki Ramazan'da yapmamız şart değil. Diğer günlerde de yapıp böyle bol bol buzluğa atıp hazır yemek olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok rahat oluyor. Israrla tavsiye ederim yapmanızı. Yaptıktan sonra bana teşekkür edeceksiniz. Yani bu kadar rahat. Tepsimi tekrardan masanın üzerine alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Bu şekilde hepsini haşlayarak bitiriyorum. Tekrardan aynı suyuna diğer tepsimdekinde aktarıyorum. Suyunu değiştirmemize gerek yok arkadaşlar. Biraz bulanık ama olsun. Köftenin kendi suyu hem de vitamini kaybolmamış olur. Köftelerimizi haşladık, soğuttuk arkadaşlar. Şimdi poşetlemeye geçelim. Şöyle tamamen soğuyandan başlıyorum. İlk önce bunu yapmıştık. O tamamen soğudu. Bunu koymaya başlıyorum. Şöyle dolap poşetlerine yiyeceğimiz kadar koyuyorum arkadaşlar. Siz de kendi yiyeceğiniz kadar poşetlere ayarlı ayarlı koyabilirsiniz. Ramazan'da bu kadar yeterli. Çünkü Ramazan'da daha çok çeşit oluyor. Ben böyle az az koyuyorum. Dediğim gibi siz de kişi sayınıza göre koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar asla dağılma yapmıyor. Köftelerimin hepsini hazırladım arkadaşlar. Şöyle göz kararı 600-700 gram koydum her poşet başına. Biraz da şöyle eve yemek için ayırdım. Onu şimdi yoğurtlayacağım. Şöyle poşetimizin havasını aldıralım. Biraz da şöyle yukarıdan düğümleyelim. Daha sonra şöyle poşette düzleyelim. Dolapta fazla yer kaplamasın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle size özenle göstermek istiyorum ki videoda detayları kaçırmayalım.
İsterseniz kilitli poşetlere de koyabilirsiniz. Onlar daha iyi oluyor. Ben de bunlar vardı. Bunları değerlendiriyorum. Şöyle poşetlerin uçlarını altına kıvıralım. Ve şöyle üstüne bir üzerine dizelim. Sizce de çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Rabbim cümlemize ağız tadıyla yemeği nasip eder inşallah. Allah'ım kimsenin ağzının tadını bozmasın. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu buzluğuma kaldıracağım. Gerek duydukça bir tane poşet çıkartacağım. Tezgahın üstüne bırakacağım. Tamamen eridikten sonra böyle bir servis tabağına koyup üzerine sarımsaklı yoğurt koyup daha sonra üzerinde sosladınız mı? Of, mis gibi, yemede yanında yat derler ya. Şimdi bunu kenara alıyorum arkadaşlar. Dolaba kaldırıyorum. Evet arkadaşlar. Kenara yemek için ayırdığımı yoğurtluyorum. Buzluktan çıkarttığımızda tamamen buz eridikten sonra böyle bir servis tabağına koyalım. Bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler için özellikle söylemek istiyorum. Şöyle üzerine de biberli sos hazırladım arkadaşlar. Şöyle gezdirelim. Şöyle de bir kaşığı daldırıp sizlere lezzetini göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.